Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yine çok şık bir projeyle karşınızdayım. Örülmesi hem çok kolay hem çok kısa sürede örülüyor hem de bir o kadar şık bir çanta. Arkadaşlar, örgü örmeye yeni başlamış olsanız dahi inanın kolaylıkla örebileceğiniz bir çanta. Hemen şöyle bir çantamı size öncelikle göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın, çanta sapları tamamen şöyle portatif olarak takıp çıkarabileceğiniz cinsten. Dilerseniz çanta sapınızla, dilerseniz bakın şu şekilde çanta sapınızı çıkararak şu şekilde clutch olarak kullanabilirsiniz. Arkadaşlar, renk tercihi olarak da ben gri rengi tercih ettim ama inanın birçok renkle çok şık duracak bir çanta. Hemen şu çanta sapımı bir takıp size iç detayını göstermek istiyorum. Şimdi ben fermuarlı olarak, yapmayı tercih ettim ama inanın çıt çıtlı olarak da, rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi iç detayında bakın ben, astar kullandım. Astarda şöyle küçük ceplerim var. Şimdi arkadaşlar bu çanta için bağımsız bir, astar videosu yapmadım ancak daha önce ben, çok güzel bir pullu çanta yaptım. Bunun, pullu çantanın da linkini size aşağıya açıklamalar, bölümüne bırakacağım. Ekranınızın sağ tarafında da bulabilirsiniz bu çantanın linkini. Şimdi ben bu çanta için, ayrıca bir astar videosu çekmiştim. Bu çantamızın astarıyla birebir aynı mantıkla yapılan bir çanta. Özür dilerim, çanta astarı. Bunu da yine açıklamalar kısmına, ekliyor olacağım. Bu videodan faydalanarak kendi çanta astarlarınızı kendiniz rahatlıkla yapabilirsiniz. Lafı çok uzatmak istemiyorum ve hızlıca çantamızın yapımına geçmek istiyorum ancak başlamadan önce kanalıma ücretsiz abone olur, videomu beğenir, bir de yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Hazırsak haydi başlayalım. Şimdi çok hızlı bir şekilde yine, öncelikle iplerimi bir göstermek istiyorum arkadaşlar size. Gri ip çantamın ana rengi olacak. Diğer ipler ise nazar boncuğu, figürümüzü yaptığımız ipler olacak. Zaten nazar boncuğunun en sonuna yine ana rengimize bir çerçeve yapacağız. Şimdi tığ numaramız arkadaşlar benim 4 numara olacak çünkü benim elim bir tık sıkı. Dolayısıyla sizler elinizin sıkılık, gevşeklik durumuna göre tığ numaranızı lütfen kendiniz belirleyin. Bu arada arkadaşlar bakın kullandığım kağıt ip kalın bir kağıt ip değil. Bakın şöyle bir kalınlığını göstereyim size. Diğer taraftan arkadaşlar ilk etapta, oval taban çalışacağız biliyorsunuz. Oval taban çalışırken bakın şu şekilde benim çengelli iğnelerim var. Bu çengelli iğnelerden faydalanacağım. Arttırma noktalarımı ve başlangıç bitiş noktamı belirlemek adına. Toplamda 5 adet, çengelli iğneye ihtiyacımız var. Sizler, dilerseniz arkadaşlar renkli iplerle de, arttırma noktalarınızı yahut başlangıç ve bitiş noktalarınızı belirleyebilirsiniz. Şimdi bakın hemen öncelikle, ana ipim dışındaki diğer iplerimi şöyle bir kenara almak istiyorum ve bakın toplamda, 40 adet bir zincirle başlayacağız. Şimdi hemen bir, zincirimizi çekmeye başlayalım. Bakın arkadaşlar şu işaretleyicilerimi de şöyle bir kenara bırakayım. Şimdi bakın ilk zincirimi çekiyorum ve bu zincirimi 40 adet zincirime dahil etmeyeceğim. Şimdi bundan sonraki çekeceğim zincirler arkadaşlar normal elinizin sıkılığından lütfen bir tık gevşek olsun. Kağıt ip zaten sıkı örülmeyi sevmez. Dolayısıyla, lütfen çok sıkı örmeyin. Bakın hemen zincirimizi çekmeye başlayalım. 1, 2, arkadaşlar bakın 40 3. adet zincirimizi çektik. Öncelikle bakın şunu göstermek istiyorum. Zincirimizin bakın şu şekilde bir düz yüzeyi var. Bir de arkasını çevirdiğiniz zaman bakın şu şekilde ters yüzeyi var. Ters yüzeyinde bakın şu şekilde, tek başına duran ipler var. Şöyle bir göstereyim size. Şu tek başına duran iplere batmak suretiyle öncelikle sık iğnelerimizi yapacağız. Bakın hemen bu arada arkadaşlar, sesim çok fazla çıkmıyor. Bu videoyu gerçekten çok zor şartlar altında çekiyorum. Dediğim gibi hem kendi evimde değilim hem de aynı zamanda bir, boğaz enfeksiyonu geçiriyorum. Dolayısıyla sesim biraz kısık. Tüm bu hususlardan dolayı ayrıca hepinizden özür dilerim ama ne yapıyoruz? Projelerimize devam ediyoruz son hız olarak. Bakın
Ne dedik? Zincirimizin düz yüzeyi, zincirimizin ters yüzeyi. Şimdi öncelikle ilk zinciri atlayacağız. Ardından zincirinizi şöyle bir ters çevireceksiniz. İkinci zincirin şu arka noktasındaki, bakın tek başına duran ipe batıp buradan bakın bir adet ilmek alıp almış olduğunuz ilmeği bakın tığınızdaki iple tek seferde toplayarak bir adet sık iğne yapıyorsunuz. Ardından bir sonraki zincirin bakın ters ipinin içerisine giriyorum. Bakın sık iğnemi yapıyorum. Hemen bir sonraki zincirin bakın şurada tersinde duran ipin içerisine geçiyorum. Bakın şu şekilde. Şöyle bir düzelteyim de arkadaşlar. Evet. Bakın ilmek alıyorum buradan ve sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıranın sonuna kadar sık iğnelerimizi yapalım. Son zincirimizde yeniden görüşeceğiz. 40 adet zincirle başladık. Son çektiğimiz zinciri dönme amaçlı kullandığımızdan bakın toplamda 39 adet sık iğne yapmış olmamız gerekiyor. Şimdi bakın bu son boşluğa da bir adet sık iğne yaptığımda bakın normalde 39 adet sık iğne yapmış oluyorum ancak bakın bu son boşluğa bir adet değil toplam 3 adet sık iğne yapacağım. Dolayısıyla bakın 2 adet daha sık iğnemi yapıyorum. Dolayısıyla 3 adet sık iğne yapmış olacağım. Şimdi bu öncelikle şu siyah işaretleyicimi, siyah iğnemi bir ayırayım. Çünkü bunu başlangıç ve bitişe kullanacağım. Şimdi arkadaşlar bakın bu aynı boşluğun içerisinde 3 adet sık iğne yaptım ya. Bu sık iğnelerin bakın birincisine ve üçüncüsüne işaretleyici takacağım. Çünkü bunlar benim artık bir sonraki sırada arttırma noktalarım olacak. Bakın hemen birinciye ve üçüncüye işaretleyicimi taktım. Şimdi geri kalan şöyle tabii örgümüz bir dönmüş oldu. Şimdi bakın örgümüz dönünce arkadaşlar şu daha önce yapmış olduğunuz bakın sık iğnelerin hemen şu karşısında boşluklar var. Yine zincirler var. Her sık iğnenin karşısına bakın yine birer adet sık iğne yapacağız. Şimdi şurası bakın şu nokta benim son yapmış olduğum 3 adet sık iğnemi yapmış olduğum nokta. Bundan sonraki benim boşluğum bakın burası. Hemen buraya giriyorum. Bakın bir adet sık iğne yapıyorum. Ardından bakın burada benim bir boşluğum daha var. Hemen buraya da giriyorum bir adet sık iğne yapıyorum. Ta ki son boşluğa gelene kadar arkadaşlar birer adet sık iğnelerimizi yapalım. Son boşlukta yeniden görüşeceğiz. Sıranın sonuna geldik. Bu arada arada şöyle örgünüzü bir el ütüsü yaparak düzeltin lütfen. Şimdi arkadaşlar bakın oval tabanda mantık şudur. Bir kenara ne yapıyorsanız diğer kenara da aynısını yapmak zorundasınız. Şimdi biz bu kenarda hatırlarsanız son zincirimizin içerisine 3 adet sık iğne yapmıştık. Ancak başlangıçta şu başlangıçtaki sık iğnemizin zincirimizin içerisinde bir adet sık iğne yaptık. Dolayısıyla bakın bunu 3'e tamamlamamız gerekiyor. Şimdi sıranın başında bir tane yaptık. Bu arada arkadaşlar ben daha sonradan şuraya şu noktaya bakın ilk yapmış olduğum sık iğne bu. Siyah işaretleyicimi taktım. Bu benim başlangıç ve bitiş noktam anlamına gelecek. Aynı zamanda bu sıraya mahsus olmak üzere benim arttırma noktamda olacak. Şimdi bakın ne dedik? Bir adet sık iğne yaptık başlangıçta. Hemen buraya 2 adet daha sık iğne yaparak burayı önce bir 3'e tamamlayalım. Şimdi bakın 3 adet sık iğne toplamda yapmış olduk. Şimdi hemen ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin şu son 2'nin birincisine şöyle bir işaretçiğimizi takalım. Bu artık bizim bir sonraki sırada arttırma noktamız olacak. Geldik siyah işaretleyicimize. Ne demiştik bunun için? Bu bizim hem başlangıç ve bitiş noktamız. Mikrofonumu kontrol edeyim. Hem de aynı zamanda bu sıraya mahsus olmak üzere arttırma noktamız dedik. Bakın hemen bu işaretleyicimi çıkardım. Çıkarmış olduğum boşluğa. Şimdi arkadaşlar bakın sıra sonu ama birleştirme yapmayacağız. Spiral olarak döneceğiz. Şimdi bu boşluğa hemen 2 adet sık iğne yapalım. Bakın herhangi bir birleştirme yapmadık. Şimdi bu 2 adet sık iğnenin bakın ikincisine siyah değil bakın farklı bir renk işaretleyici takıyorum. Bu artık benim arttırma noktam olacak. Bu 2 adet sık iğnenin birincisine ise bakın siyah işaretleyicimi takıyorum.
Artık bu sıradan itibaren siyah işaretleyici sadece ve sadece benim sıramın nerede başladığını, nerede bittiğini gösterecek bana. Herhangi bir arttırma yapmayacağım. Şimdi bakın, ilk sık iğnemize yeni sıranın ilk sık iğnesine 2 adet sık iğne yaptık. Geri kalan sık iğnelerin her birinin tepe boşluğuna sadece ve sadece bir adet sık iğne yaparak devam edin arkadaşlar. Ta ki bir sonraki işaretleyiciye gelene kadar. Şimdi geldik diğer işaretleyiciye. Şimdi arkadaşlar bakın, burada 3 adet işaretleyicimiz var. Birinci işaretleyiciyi hemen çıkaralım ve işaretleyiciyi çıkardığımız noktaya 2 adet sık iğnemizi yapalım. Bakın, 2 adet sık iğnemizi yaptık. Bu 2 adet sık iğnenin bakın birincisine hemen işaretleyicimi yeniden takıyorum. Şimdi arada 1 adet sık iğnem var. Hemen buraya da 2 adet sık iğnemi yapıyorum. Ve geldik bir sonraki işaretleyiciye. Hemen bu işaretleyiciyi de çıkarıyorum ve bu işaretleyicinin yerine de yine 2 adet sık iğne yapıp bu defa sonuncuya, yani ikinciye işaretleyicimi takıyorum. Şimdi bundan sonraki sık iğneleri arkadaşlar, ta ki bir sonraki işaretleyiciye kadar birer adet sık iğne yapalım, ardından yeniden görüşelim. Sıranın sonundaki işaretleyicimize geldik. Hemen bir bunu çıkaralım. Ardından çıkardığımız işaretleyicinin olduğu noktaya yine 2 adet sık iğnemizi yapalım ve bu 2 adet sık iğnenin ilkine yeniden işaretleyicimizi takalım. Şimdi arkadaşlar bakın, sırayı bitirmemize son bir adet sık iğnemiz kaldı. Hemen buraya da yine 2 adet sık iğne yaparak bakın bu sırayı tamamlayacağız. Şimdi dediğimiz gibi herhangi bir birleştirme yapmıyoruz. Spiral dönmeye devam edeceğiz. Hemen siyah işaretleyicimi çıkarıp bu defa bu işaretleyicinin yerine bakın bir adet sık iğne yapıyorum ve ardından işaretleyicimi yeniden aynı noktaya takacağım. Dediğim gibi bu benim sadece artık başlangıç ve bitiş noktam. Ve bir sonraki işaretleyicide bakın arkadaşlar, artık ben yeni sırama geçmiş olacağım. Daha doğrusu özür dilerim, yeni sırama geçtim. Bir sonraki işaretleyicimde artık yeni arttırma noktama gelmiş olacağım. Şimdi bakın, bir sonraki işaretleyicide bu defa arkadaşlar işaretleyicimizi çıkardığımız boşluğa 2 adet sık iğnemizi yapalım. Ve bunun ikincisine sık işaretleyicimizi takalım. Ardından arkadaşlar geri kalan sık iğnelerin tamamına bir sonraki işaretleyiciye kadar birer adet sık iğnelerimizi yapalım. Ardından yeniden görüşelim. Şimdi geldik diğer kenara arkadaşlar. Hemen burada işaretleyicimizi öncelikle bir çıkaralım ve çıkardığımız noktaya bir adet sık iğne yapalım. Bakın, sadece bir adet sık iğne yaptık bu defa. Hemen işaretleyicimizi yeniden takalım. Şimdi arkadaşlar bu sırada bir tek bir çift, bir tek bir çift yapacağız. Bakın, bir adet sık iğne yaptık. Ardından bir sonrakine bakın 2 adet sık iğne yapıyorum. Bakın 1, 2. Bir sonraki boşluğa bir adet sık iğne yapıyorum. Bakın, arttırmaları hep şu iki işaretleyicinin arasına yapıyoruz arkadaşlar. Bakın, bir adet sık iğne yaptık en son. Bir sonrakine 2 adet sık iğnemizi yapıyoruz. Bakın, bir sonrakine yeniden bir adet sık iğne. Bir sonrakine son boşluğumuza bakın işaretleyicimizi çıkardık ve buraya 2 adet sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi diğer kenarda arkadaşlar bakın, diğer kenarda 2 adet sık iğne ile başlamıştık. Bu kenarda, yani tam karşı kenarda bir adet sık iğne ile başladık. Bir tek bir çift, bir tek bir çift şeklinde devam ettik. Şimdi bu son noktaya bakın, 2 adet sık iğnemizi yaptık. Önce bir karıştırmadan kafamızı hemen şuraya bir adet sonuncuya bir adet işaretleyicimizi takalım. Son yapmış olduğumuz sık iğneye taktık bu arada. Şimdi geri kalanları öncelikle birer adet sık iğnelerimizi arkadaşlar yapalım, bir devam edelim. Ta ki şu
sıradaki, yani sıranın aynı zamanda son işaretleyicisi olan işaretleyiciye gelene kadar burada yeniden görüşeceğiz. Sıranın sonundaki son arttırma noktama geldim. Hemen bunu çıkarıyorum arkadaşlar. Bakın, başlangıç ve bitiş noktama kadar arttırmaya devam edeceğim. Şimdi ilk boşluğuma tek yapıyorum. Tek sık iğne, sadece bir adet sık iğne yaptım ve hemen işaretleyicimi buraya geri takıyorum. Şimdi bir sonraki boşluğa 2 adet sık iğne yapıyorum. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. 1 adet sık iğne yapıyorum. Bir sonraki boşluğa geçip 2 adet sık iğne yapıyorum. Bakın, başlangıç ve bitiş noktama geri geldim. Hemen bunu çıkarıyorum arkadaşlar. Şimdi bir sonraki sırada arkadaşlar bakın, öncelikle şuna dikkat edeceğiz. Bir sırada tekle başlıyorsak, tek çift, tek çift diye gidiyorsak, şimdi her sırada oval tabanlarda mantık şudur. Her sırada tek olarak yapmış olduğun sık iğne sayısını arttırırsın. Yani bir sırada bir tek bir çift yapıyorsan bir sonraki sırada 2 tek bir çift, bir sonraki sırada 3 tek bir çift. Çift sayısı hiçbir zaman değişmez. Yani şu aralıkta yapmış olduğunuz çift sayısı dolayısıyla değişmemiş olacak. Ama her defasında tek sayısını arttıracaksınız. Şimdi bir de arkadaşlar, bir sırada bir noktaya tekle başlıyorsanız diğer noktaya çiftle başlayacaksınız. Bu da ikinci kuralımız. Çünkü aksi halde hep aynı noktada tekle başlarsanız, çünkü bakın bu sırada tekle başladık, pardon çiftle başladık, bakın tekle bitiyor. Burada da keza aynı şekilde bakın. Tekle başladı, çiftle bitti. Bir sonraki sırada çiftle başlayıp tekle bitireceğiz. Şimdi dolayısıyla bir sonraki sırada, bakın şimdi tekle başladık ya, bir sonraki sırada buraya çiftle başlayacağımız için çift, tek, pardon 2 tane tek yapacağız. Bir çift, 2 tane tek yapacağız. Bir çift, 2 tane tek yapacağız. Dolayısıyla bakın, burası bizim dolayısıyla şu başlangıç ve bitiş noktamız çift noktamız olacak. Dolayısıyla bakın, buraya 2 adet sık iğnenizi yapın. Ve bunun birincisine, çünkü yeni sıraya geçtik artık. Bunun birincisine hemen işaretleyicinizi takın. Şimdi geri kalan 2 taneye birer adet sık iğne yapacağız. Bakın, hemen bir tane yaptım ve şu son işaretleyicimi çıkardığım yere de bir adet sık iğnemi yapıyorum. Bakın, bu defa dolayısıyla buraya bir adet sık iğne yapmış oldum. Hemen buraya işaretleyicimi takayım. Ardından bakın, bir sonraki işaretleyiciye kadar her boşluğa birer adet sık iğne yaparak devam edelim. Şimdi ne yaptığımı ben bir özetlemek istiyorum arkadaşlar size. Çok anlaşılır olmadığını düşünüyorum. Bakın, yeni sıraya geçtiğimde yeni sıra yapmış olduğum noktaya çift battım. Ardından bir sonraki boşluğa tek battım. Bir sonraki boşluk zaten bakın benim işaretleyicimin olduğu noktaydı. Oraya da tek battım. Ardından bakın, bir sonraki kenardaki işaretleyicime kadar her sık iğnenin tepe boşluğuna birer adet sık iğne yaparak devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın, diğer işaretleyicimize geldik. Hemen bu işaretleyiciyi çıkarıyorum. Şimdi bakın, bir önceki sırada buraya tek batmıştım. Dolayısıyla bakın, bu defa çift ile başlıyorum. Oval taban mantığı budur arkadaşlar. Bir sırada tekle başlıyorsanız bir sırada çiftle başlıyorsunuz. Şimdi bakın, artık işaretleyiciyi takmayacağım. Çünkü bu benim son sıram. Dolayısıyla bakın, normal devam edeceğim. Şimdi çift battım. Bir sonrakine tek batıyorum. Ardından bir sonraki boşluğa geçip yine tek yapıyorum. Yani bir çift, 2 tek yaptım. Şimdi sıradakine yine çift batıyorum. Bir sonrakine tek, bir sonrakine yine tek batıyorum. Bir sonrakine çift batıyorum. Bakın, bir sonrakine tek batıyorum ve diğer işaretleyicimi çıkarıyorum. Artık yeniden takmayacağım. Buraya da sonuncu tekimi yapıyorum. Şimdi arkadaşlar, geri kalan sık iğnelerin tepe boşluğuna ta ki bir sonraki sık iğnenin, özür dilerim, işaretleyicinin olduğu sık iğneye kadar
birer adet sık iğne yapıp ardından yeniden görüşelim. Bakın geldik son sık iğnemizin olduğu noktaya. Önce bir adet daha sık iğnem varmış. Hemen bunu yapayım. Şimdi arkadaşlar bakın işaretleyicimi çıkardım. İşaretleyicimi çıkardığım noktaya öncelikle 2 adet sık iğne yapıyorum. Bakın 1, 2. İşaretleyicimi takmayacağım. Çünkü dediğim gibi bu artık benim tabanda son sıram. Hemen işaretleyiciyi şöyle ileriye koyayım. Bakın bir sonraki sık iğneye geçip bir adet yapıyorum. Bir sonraki sık iğnenin yine tepe boşluğuna geçip yine bir adet yapıyorum. Bir sonrakine ise bakın 1, 2 çift yapıyorum. Bir sonrakine yine tek yapıyorum. Bir sonrakine yine tek yapıyorum. Zaten hatırlarsanız bakın başlangıç ve bitiş noktamıza geldik. Buraya zaten bir önceki sırada çift yapmıştık. Şimdi bu aşamadan itibaren arkadaşlar siyah işaretleyicim hariç diğer bütün işaretleyicilerimi çıkarıyorum. Siyah işaretleyicim çünkü benim başlangıç ve bitiş noktamı temsil ediyor. Şimdi artık herhangi bir arttırma yahut eksiltme yapmadan her sık iğnenin tepe boşluğuna sadece bir adet sık iğne yaparak devam edeceğiz. Ancak arkadaşlar bu aşamada bir ütü yapmanızı tavsiye ederim size. Buharlı ütüyle şu tabanı güzelce bir ütüleyin. Çünkü bir süre sonra çantamızda şu şekilde bir bombelenme olmaya başlayacak ve çantamızın gövdesi oluşmaya başladıktan sonra ütülemeniz çok zorlaşır. Dolayısıyla arkadaşlar öncelikle çanta tabanınızı ütüleyin. Ardından her sık iğnenin tepe boşluğuna sadece birer adet sık iğne yapmak suretiyle çantanız istediğiniz boya gelene kadar örün. Yalnız ben size bakın hemen bir tabanımın ölçülerini de vermek istiyorum. Bakın arkadaşlar uzunluğu 32 santim olmuş. Eni ise yaklaşık bir 5,5 santim ölçülerinde. Dediğim gibi arkadaşlar çantamız istediğimiz boya gelene kadar örelim. Arkadaşlar bu miktar boy benim için yeterli. Daha fazla derinlik vermeyeceğim çantaya. Hemen bir ölçülerini vermek istiyorum size. Bakın tabandan sonra bu arada arkadaşlar bakın ben tabana şu şekilde incecik bir çok ince yani keçenin bir enini de vereyim size. Şöyle 3 santim eninde bir keçe diktim. Çünkü biraz tok durmasını seviyorum ben. Bakın bu arada keçenin şöyle bir uzunluğunu da vereyim size. Ben 30 santimdi diye hatırlıyorum ama evet tam olarak 30 santim uzunluğunda keçe kesmişim 30 santime 3 santim şeklinde. Şimdi arkadaşlar hemen çantanın tabandan sonra bir uzunluğunu, derinliğini vermek istiyorum size. Bakın tabandan sonra tam olarak 19 santim olarak çantayı örmüşüm. Şöyle bir genişliğini de vermek istiyorum size. Bakın genişliğimiz de bizim 34 santim. Daha küçük bir çanta istiyorsanız arkadaşlar biz başlangıçta 40 adet zincirle başlamıştık ya. Siz zincir sayınızı daha az tutabilirsiniz. Daha küçük, daha az genişliği olan bir çanta için. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bu miktar derinlik yani yükseklik benim için yeterli. Bakın başlangıç ve bitiş noktamdayım. Hemen işaretleyicime öncelikle bir çıkarmak istiyorum şu şekilde. Şimdi arkadaşlar bakın bir sıra boyunca kaydırma yapacağım. Ben çanta kenarlarına muhakkak kaydırma yaparak tamamlıyorum. Ağız bölgesi daha sağlam oluyor. Bakın hemen işaretleyicimi çıkardığım yere giriyorum. Bir adet ilmek alıyorum. Tığımda bekleyen ilmekten kaydırıyorum. Ardından bakın bir sonraki boşluğa geçiyorum. Bir adet ilmek alıyorum. Tığımda bekleyen ilmekten kaydırıyorum. Yapacağım sadece bu kadar arkadaşlar. Bir sıra boyunca tüm boşluklara tek tek girerek bakın bu şekilde kaydırmalarınızı yapın. Sıranın sonunda yeniden görüşelim. Son kaydırmanızı yaptıktan sonra şöyle ipinizi yaklaşık bir 6-7 santim bırakıp kesebilirsiniz. Ardından bakın arkadaşlar şu şekilde ipinizi bir çekip çıkarın. Şimdi bakın şu benim ilk kaydırma yapmış olduğum zincir. Bu arada arkadaşlar bakın şu tepedeki zincirlerden bahsetmiyorum. Çantanızın şu yüzeyinde olan bakın kaydırma sonucu oluşan zincirlerden bahsediyorum. Bu benim kaydırma yapmış olduğum bakın ilk zincirimin görüntüsü. Şimdi bundan sonraki zincir bakın bu. Bir sonraki zincir bu. Buna bakın tığımı yukarıdan aşağıya doğru geçireceğim. Ve şöyle bir örgümü çevirmek istiyorum arkadaşlar.
Bakın ipimi bu kaydırma yapmış olduğum zincirin bakın şu şekilde altından geçiriyorum. Şimdi, bakın bizim kaydırmalar sonucu iç içe geçmiş zincirlerimiz var ama o zincir bakın, ipimizi kestiğimiz noktada kesintiye uğruyor. Bu kesintiyi yok etmek için yine bu, iç içe geçmiş zincir görüntüsünü vermek için yapmış olduğumuz bir yöntem bu. Bakın arkadaşlar, ilk değil, 2'nci zincirimizin içerisinden geçtik. Bakın ipimin bu arada gelmiş olduğu zincir burası. Bakın tığımı bu defa bu zincirin içinden alttan üste doğru geçiriyorum ki ipimi bu noktadan arkaya doğru çekebileyim. Bakın bu defa da ipimi buradan geçirdim. Bakın dolayısıyla burada bir zincir hattı oluşturdum. Şöyle öncelikle bir, şu ipimi bir arkaya doğru çekeyim. Evet, bakın. Şimdi arkadaşlar böylece bakın iç içe geçmiş zincirlerimiz kesintisiz olarak devam edecek. Tabii şuralarda bir, düzeltme yapmamız gerekecek ama çok da önemli değil çünkü üzerine bildiğiniz gibi şu nazar boncuğu motiflerimiz gelecek. Bu ipi arkadaşlar bu şekilde burada bırakmayın. Bakın alttan bir noktadan tığınızı geçirin ve bu iple bir zincir oluşturun. Pardon, ilmek oluşturun. Ardından bir adet zincir çekerek bakın ipinizi burada kilitleyebilirsiniz. Şimdi daha sonra ben bu ipimi gizlemeye devam edeceğim. Şimdi sizin vaktinizi almak istemiyorum. Bakın çantamızın gövde kısmını bu şekilde tamamlamış olduk. Bakın şöyle ağız bölümünü de bir size göstereyim. Bakın şurası bizim bitiş noktamız. Şöyle bir göstereyim size. Şimdi çantamı bir kenara alıp şu nazar boncuğu motiflerinin yapımına geçmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın, en orta kısım için ben koyu renk bir mavi kullandım. Sizler, elinizde olan iplerinizi de kullanabilirsiniz. Yani nazar boncuğunun klasik, mavi, beyaz renklerine takılı kalmak, zorunda değilsiniz. Şimdi bakın hemen bu motifimi bir kenara alayım ve lacivert ipimi alayım. Şimdi tığ numaram yine değişmeyecek. 4 numara tığla devam ediyorum arkadaşlar. Bakın önce bir sihirli halka yapalım. Sihirli halkayı bilmeyen arkadaşlarım için bakın işaret ve orta parmağımla işaret ve orta parmağımın üzerine bakın ipimin ucunu koydum. Baş parmağımla bu ipi sıkıştırdım. Ardından bakın ipimi şöyle bir tur çeviriyorum. Bakın ipimin yumağa giden ucunu yüzük parmağımla sıkıştırıyorum. Ardından bakın tığımı öndeki ipin içerisinden geçirdim. Arkadaki ipten bakın şöyle bir ilmek alıp şöyle bir kendi çevresinde çeviriyorum bu ilmeği. Ardından yumağıma giden ipten bakın bir adet zincir çekerek burayı bir kilitliyorum. Bakın sihirli halkamızı bu şekilde oluşturduk. Şimdi sihirli halkanın içerisine 6 adet sık iğne yapacağız. Bu arada sık iğnelerinizi yaparken bakın şu sihirli halkamızı kuyruğunu oluşturan bakın şu ipimiz var ya arkadaşlar bunu çektiğimiz zaman zaten sihirli halkamız daralacak. Bu ipi de muhakkak bakın sık iğnelerinizin içinde yürütün. Hemen 6 adet sık iğnemizi yapalım. Bakın 1, 2, çok sıkı yapmayın arkadaşlar. 3, katip sıkı örülmeyi sevmez. 4, 5, 6. sık iğnem. Şimdi 6 adet sık iğne yaptıktan sonra arkadaşlar bu ipi çekerek öncelikle bir sihirli halkanızı şöyle güzelce bir daraltın. Ardından bakın her sık iğnemin şurada tepe noktaları var. Bu tepe noktalarına batarak, önce tabii bir sıramızı birleştirelim. Bakın ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin çok dar olmuş arkadaşlar. Kağıt ip zaten, dar olunca işte böyle, ilmeğin içerisinden geçemiyoruz. Bakın ilk sık iğnenin tepe boşluğundan geçtim. Bir adet ilmek aldım ve almış olduğum ilmeği tığımda bekleyen ilmekten kaydırarak öncelikle bir sıramı birleştiriyorum. Ardından bakın bir adet zincir çekerek bir üst sıraya çıkın. Şimdi ikinci sırada her sık iğnenin tepe boşluğuna gireceğiz. 2'şer adet sık iğne yapacağız. Dolayısıyla sıranın sonunda 12 adet sık iğne elde etmiş olmamız gerekiyor. Bakın kaydırma yapmış olduğum aynı boşluğa yeniden giriyorum ve bakın birinci sık iğnemi yapıyorum. Ve aynı boşluğa bakın yeniden giriyorum. İkinci sık iğnemi yapıyorum.
Ardından bakın bir sonraki sık iğnenin boşluğuna geçiyorum ve buraya da 2 adet sık iğne yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bu şekilde devam edelim. Dediğim gibi her sık iğnenin boşluğuna 2 adet sık iğne yapalım. Sıranın sonunda 12 adet sık iğne yapmış olmamız gerekiyor. Bakın sıranın sonuna geldim. İkinci sıranın sonunda dediğim gibi 12 adet sık iğne elde etmiş olmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar son sık iğnenizi yaptıktan sonra bakın ipimizi keseceğiz. Şöyle yine bir miktar şöyle 5-6 santim bırakıp ipinizi kesebilirsiniz. Koyu renk ipimizle işimiz bitti. Bakın hemen bunu bu şekilde çekip çıkaracağız. Ardından bakın ipinizi şöyle bir iğneye geçirin. Şimdi arkadaşlar bakın. Birinci sık iğnemin tepe boşluğu burası. Birinci sık iğnemin tepe boşluğu burası. Burayı atlayıp ikinci sık iğnenin tepe boşluğundan bakın iğnemi bu şekilde geçiriyorum. Az önce çantada tığla yapmıştım bu bitişi. Burada size iğneyle göstereceğim. Bakın bu boşluktan iğnemi geçiriyorum. Bu arada şöyle bir geçireyim arkadaşlar. Evet. Bakın. Şimdi ipimin gelmiş olduğu zincirin içerisi burası. Bu defa da bu zinciri bakın yukarıdan iğnemi geçirip şöyle alttaki ipin içinden de geçebilirsiniz. Dolayısıyla bir sıkıştırmış olursunuz ipinizi. Az önce tığla yaptığımızı bu defa size bakın iğneyle gösteriyorum. Ardından arkadaşlar bakın ben şu şekilde yapıyorum. İsterseniz şöyle bir düğüm yapabilirsiniz. Alt bir noktadan geçip şöyle. Tabii benim ipim biraz kısa kaldı. Şöyle bir iğnemi çıkarayım. Bakın aynen bu noktadan, ipimi şu şekilde geçirerek bir düğüm yapacağım. Ardından yeniden iğneye takıp bunu yürüteceğim. Şimdi, diğer renge geçiş yapalım arkadaşlar hemen. Bakın bizim, 12'nci sıranın sonunda şu şekilde iç içe geçmiş 12 adet zincirimiz oluştu. Şimdi bu zincirlerden bakın herhangi birinin şu şekilde bir altından geçin ve bakın, yeni ipinizi, yeni, geçiş yapacağınız renkteki ipinizi bakın şöyle çekerek bir adet ilmek oluşturun. Ardından bakın bir adet zincirinizi çekin. Şimdi arkadaşlar bir miktar şöyle ipinizi uzatın, bir, ikili trabzan yapacağız bu sıra boyunca. Böyle ikili trabzan, boyu kadar bir uzatın toplamda şuradan itibaren, ikili trabzan büyüklüğünde uzatın. Ardından bakın ipinizi şöyle bir, ilmeğinizi kendi etrafında bir çevirin. Bakın şu mavi ipten bir ilmek alın. Almış olduğunuz ilmeği bakın şu orta noktadan şöyle bir geçirin ve bakın hala tığımın üzerinde 2 adet ip var. Şöyle bir adet, zincir çekerek 2 ilmeği bir toplayın. Şimdi bu işlem size zor gelirse arkadaşlar 3 adet zincir çekerek de, bu işlemi yapabilirsiniz. Ben sadece biraz daha trabzan görüntüsü vermek istediğim için, bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Şimdi bunu bir adet ikili trabzan olarak kabul edeceğim. Aynı boşluğa bir adet daha yapacağım. Bakın tığımın üzerine ip aldım. Bu arada bu ipimi de yürüterek gizleyeceğim. Bakın bir adet ilmek aldım. Aynı boşluğa yeniden giriyorum. Bakın bir adet ilmek aldım. İlk 2 ilmeği birlikte, sonraki 2 ilmeği yine birlikte çekerek ikili trabzanımı yapıyorum. Hemen tığımın üzerine ip alıp bir sonraki boşluğa geçiyorum. Bakın bir sonraki boşluğa da yine 2 adet ikili trabzan yapacağız. Bakın bu birinci ikili trabzanımız. Yeniden ilmek aldım. Aynı boşluğa ikinci ikili trabzanımız. Şimdi bu şekilde her boşluğa ikişer adet ikili trabzan yapmak suretiyle devam edelim arkadaşlar. Bu sıranın sonunda 12 adet olan ikili trabzan sayımız 24'e çıkacak. Bakın toplamda 24 adet ikili trabzanımızı yaptık. Hemen bu ipimize de işimiz bitti. Yine böyle 5-6 santim uzunluğunda ipinizi bırakıp kesebilirsiniz. Şöyle ipimizi kenara bırakalım. Ardından bakın ipinizi şu şekilde çekerek çıkarabilirsiniz. Hemen yeniden bir ince tığımı almak istiyorum arkadaşlar. Bakın bu benim ilk böyle trabzan benzeri yapmış olduğum ikili trabzan olarak kabul ettiğim trabzanım. Bunun hemen yanındaki ikinci ikili trabzanımın bakın tepesinde şöyle bir zincir var. Dolayısıyla bakın ilkin tepesinde zincir yok, ikincide zincir var.
Dolayısıyla bakın ilk zincir oluyor. Hemen bunun içerisine bakın tersten tığınızı geçirin. Ardından örgünüzü bir çevirin. Bakın bu örgümün ters tarafı. İpinizi önden arkaya doğru bakın çekip çıkarın. Yine zincir yapacağız arkadaşlar. İpimin bakın gelmiş olduğu zincir. Bu zincir. Hemen bunun altına bir tığımı geçiriyorum ve ipi bu defa bu zincirin içine doğru çekeceğim. Daha önce gösterdiğim için bu defa biraz hızlı geçtim arkadaşlar bu bölümü. Bakın iç içe geçmiş zincirler oluştu. Yalnız bu ipi bu şekilde bırakmayın arkadaşlar. Bakın şu benim ilk trabzan benzeri yapım. Hemen bunun içerisine tığımı en üstteki bir noktaya tığımı geçirdim. Bakın bir adet ilmek oluşturdum bu noktada. Hemen bir zincir çekerek ipimi burada kilitledim. Şimdi daha sonra ben yine ipimi gizleyeceğim. Bakın beyaz ipe geçiş yapacağız. Bunun için bakın yine herhangi bir noktadan tığınızı geçirin. Bir adet ilmek alın ve bir adet zincir çekin. Şimdi arkadaşlar bu sırada 3 tek bir çift. 3 tek bir çift şeklinde sık iğneler yapacağız. Bakın ilk boşluğa ben bunu sık iğne olarak kabul etmiyorum arkadaşlar. Aynı boşluğa yeniden girdim. Bakın bir adet sık iğne yaptım. Şimdi bu aşamada bakın bu kısa ipi de aradan yürüterek izleyeceğim. Hemen bir sonraki boşluğa geçtim. Yine bir adet sık iğne yaptım. Hemen bir sonraki boşluğa geçtim. Yine bir adet sık iğne yaptım. Bakın arka arkaya 3 ayrı boşluğa birer adet sık iğne yaptım. 4. boşluğa geldiğimde buraya 2 adet sık iğne yapıyorum. 1, aynı boşluğa yeniden giriyorum. 2. Ardından yeniden 3 tane tek, bakın birinci tekim, bir sonrakine geçtim. İkinci tek sık iğne, bir sonrakine geçtim. Üçüncü tek sık iğne. Ardından bir sonrakine geçiyorum. Dördüncü de çift yapıyorum. Şimdi bu şekilde arkadaşlar 3 tek bir çift. 3 tek bir çift şeklinde devam edelim. Bir sıra boyunca 3 tek bir çiftlerimizi yaptık. Bakın son boşluğumuza yapmış olduğumuz sık iğnelerin çift olması gerekiyor. Beyaz ipimizle arkadaşlar bir sıra daha yapacağız. Bakın hemen ilk sık iğnenizin tepe boşluğuna girin. Bir adet ilmek alın. Ardından tığınızda bekleyen ilmekten kaydırarak öncelikle bir sırayı birleştirin. Şimdi bir adet zincirle yukarı çıkın. Şimdi arkadaşlar bakın bu sırada 4 tek bir çift yapacağız. Ama şimdi ben bu sırada şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Şimdi çift yaptığınız zaman şu çift battığınız yerlerin daha bir önceki sıradaki çiftlerin tepesine denk gelmemesi gerekiyor. Aksi halde bu noktada bir köşelenmeye yol açıyor. Dolayısıyla bakın ben bu sırada şu şekilde yapıyorum. İlk birinci kaydırma yapmış olduğum boşluğa bakın yeniden giriyorum. Öncelikle buraya bir adet sık iğnemi yapıyorum. Ardından ikinci boşluğa çifti yapıyorum. Bakın arkadaşlar ikinci boşluğa çifti yapın. Bakın 1, 2. Ardından devam eden boşluklara 4 tek bir çift, 4 tek bir çift şeklinde çalışabilirsiniz. Bakın birinci tekimiz. Bu bizim ikinci tekimiz. Bakın bir sonrakine geçtim. Üçüncü tek. Bir sonrakine geçin. Dördüncü tek. Ardından sıradakine çiftinizi yapabilirsiniz. Şimdi böyle yapmamızın sebebi dediğim gibi çiftler üst üste gelince arkadaşlar köşelenmeye sebep oluyor. Dolayısıyla yine bu sıra boyunca 4 tek bir çift çalışacağız ama bakın önce bir tek yanına çift yaptım. Dolayısıyla bakın bu çiftten önce normalde bizim 4 adet tekimizin olması gerekiyor. Bu 4 adet tekin birini sıranın başında yaptık. Geri kalan 3 taneyi de sıranın sonunda yapacağız. Dolayısıyla yine burayı 4 tek olarak çalışmış olacağız. Şimdi arkadaşlar sıranın sonuna kadar 4 tek bir çift, 4 tek bir çift şeklinde devam edin. En son çiftinizi yaptıktan sonra 3 adet tekle sırayı tamamlamış olmanız gerekiyor. Yine sıramızı tamamladık. Beyaz ipimizle de işimiz bitti. En son bakın 3 tek
olarak sıramızı bitirdik. Hemen yine belli bir uzunluk bırakarak şöyle 5-6 santim kadar ipinizi kesebilirsiniz. Ardından bakın küçük bir tığa geçtim. Bakın ipimi şöyle bir çıkarıyorum. İlk sık iğnem bakın benim burası. İkinci, pardon burası. İkinci sık iğnemin tepe boşluğu bakın burası. İkinci sık iğnenin tepe boşluğuna tığımı tersten geçiriyorum. Ardından bakın ipimi, burası benim örgümün düz yüzeyi. Önden arkaya doğru alıyorum. Ardından bakın ipimin gelmiş olduğu zincir, bu zincir. Bu ipi bu zincirin içerisine geçireceğim yeniden. Bakın şöyle alttaki ipten de geçmek suretiyle burada asıl olan aslında bu zincirin içinden geçmek. Ben buradan da geçerek ipimi aşağıya taşımış oluyorum. Bakın hemen buradan yeniden ipimi geçiriyorum. Bakın böylelikle yeni bir zincir hattımız oluştu. Tabii bir önceki sırada yaptığımız gibi ipimizi bu şekilde bırakmıyoruz. Bakın şurada hemen ilk herhangi uygun gördüğünüz bir boşluğa tığınızı geçirin. Bir adet ilmek oluşturun. Ardından şöyle bir saniye arkadaşlar düzgün çekemedim ipi ayrıştı. Şöyle bakın bir adet ilmek oluşturun. Ardından bir adet zincir çekerek ipinizi burada güzelce bir kitleyin. Burayı da güzelce bir sıkılayın arkadaşlar. Daha sonra yine ipimi gizleyeceğim. Şimdi arkadaşlar son sıraya geçeceğiz. Son sırada bakın çantanızın ana rengi, gövdede kullandığınız ana renk her ne ise o renkle bir çerçeve yapacaksınız. Bakın yeniden ipimi aldım. Yine sık iğne yapacağız arkadaşlar. Bakın en son 4 tek bir çift çalışmıştık. Bu defa 5 tek bir çift çalışacağız. Şimdi küçük tığımı kenara bırakıyorum. Yine kaç numara tığla örgünüzü örüyorsanız o numara tığınıza geçiş yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar tığınızı geçireceğiniz nokta şu. Tabii ki siz istediğiniz noktadan başlayabilirsiniz ama ben bakın şurası benim çift batmış olduğum sık iğneler. Bakın birincisi bu, ikincisi bu. Bundan 2 önceki sık iğnenin tepe boşluğuna geçiş yapıyorum ben. Bakın bir adet ilmek alıyorum. Ardından bakın bir adet zincirle bunu burada kilitliyorum. Şimdi böylelikle 5 tek bir çift yaptığım zaman çiftim bir alt sıradaki çiftin üstüne gelmemiş oluyor. Onun için bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bakın bu aşamada bu ipimi de yürüteceğim. Hemen aynı boşluğa yeniden giriyorum. Çünkü ben bunları sık iğne olarak kabul etmiyorum arkadaşlar. Aynı boşluğa yeniden giriyorum. Bakın bu benim birinci sık iğnem. Hemen bir sonraki boşluğa geçtim. İkinci sık iğnem. Bir sonraki boşluğa geçtim. Ne dedik? 5 adet sık iğne yapacağız dedik. Bakın bu benim. Üçüncü sık iğnem. Bir sonraki boşluğa geçiyorum arkadaşlar. Bakın 4 ve bir sonraki boşluğa geçiyorum. Beşinci sık iğnem. Ardından bir sonraki boşluğa 2 adet sık iğne yapacağım. Bakın 1 ve 2. Şimdi bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. 5 tek bir çift. 5 tek bir çift şeklinde sıramızı tamamlayalım. Ardından yeniden görüşeceğiz. Bitirdik. Şimdi yine belli bir uzunlukta bırakarak ipinizi kesin. Yine böyle bir 5-6 santim kadar bırakabilirsiniz. Ardından bakın şu şekilde ilmeğinizi çekerek çıkarın. Bakın bu benim İlk sık iğnem, şu sizi şaşırtmasın. Bu, zincir çekerek yukarı çıkmıştım. Sık iğne olarak kabul etmiyorum demiştim. Şimdi bu ilk sık iğneyi atlayacağım. Bakın bu benim ikinci sık iğnemin tepe boşluğu. Bu tepe boşluğuna tığımı şu şekilde bir tersten geçiriyorum. Ardından ipimi buradan çekiyorum. İpimin gelmiş olduğu boşluk bu zincirin içerisi. Hemen buradan yine ipimi aşağıya doğru çekiyorum. Bu bölümü artık yine hızlı geçtim arkadaşlar. Çünkü çok gösterdim her sıra sonunda. Ardından bakın herhangi bir yerden, bakın şuradan bile tığınızı geçirebilirsiniz. Şuradan bir ilmek oluşturalım. Ardından bir adet zincir çekelim ki ipimizi burada sıkıştırabilelim. Ardından ipimizi yürüterek Arkadaşlar gizleyeceğiz. bakın bu Bir şekilde öncelikle toplamda 8 adet motifinizi yapın. Şimdi motiflerinizi yaptıktan sonra çantamıza dikmeden önce hem çantamızı hem de motiflerimizi bakın güzelce bir ütülüyoruz. Ardından
Şimdi arkadaşlar ne şekilde yerleştireceksiniz? Bakın ben yerleştirirken şu öncelikle bakın motiflerinizin düz tarafına ve ters tarafına çok dikkat edin. Bakın motifimizin düz tarafı bu şekilde görünüyor. Ters tarafı bakın bu şekilde görünüyor. Şu zincirlerin bakın şu en sonda görülen zincirlerin net bir şekilde görüldüğü taraf örgümüzün düz tarafı bu şekilde de ayırt edebilirsiniz. Bakın ters tarafında daha çok böyle haroşa desenleri var. Şimdi arkadaşlar ters tarafı tabii ki çantanızın yüzeyine gelecek, düz tarafı size bakacak. Şimdi ben motifleri yerleştirirken öncelikle bakın şu iki yanı yerleştiriyorum. Çünkü neden? Bu iki yan diğer motiflerin altında kalacak arkadaşlar. Öncelikle bu iki yanı yerleştirin. Yerleştirirken de şuna çok dikkat edin. Bakın 2 sıra beyaz ipimizle sık iğne yapmıştık ya arkadaşlar. Bu sık iğnenin beyaz ipin bakın başladığı sıra şu şekilde çantanızın ağız ucuna denk gelsin. Daha kısa isterseniz bakın şu şekilde de yerleştirebilirsiniz ama ben tam mavi ipimin ikili trabzanlarının bittiği noktaya denk getiriyorum. Buranın biraz çıkıntı yapmasını istiyorum çünkü daha güzel görünüyor. Bu arada köşeyi mutlaka bakın bu benim çantamın şöyle yerleştirdiğiniz zaman zaten çantanızın köşesi belli oluyor. Bu köşeyi muhakkak bakın şu motifin göbeğinin ortasına denk getirin. Bakın şu şekilde ortalamış olun böylelikle çantanızı. Bu şekilde arkadaşlar dikeceğiz. Hatta birlikte başlamak istiyorum ama evet iğnemi arıyordum. İğnem de burada. Bakın çantanızın ana renginin ipiyle dikin. Şöyle bir miktar iğnemize geçirelim. Çok uzun uzun göstermeyeceğim size. Çünkü arkadaşlar kameranın önünde çok düzgün, muntazam maalesef dikemiyorum. Şöyle bir en azından mantığını size göstermek istiyorum. Şu motifim kenarda kalsın. Ben diğer motiflerimi ütüledim çünkü. Bakın ne dedik? Önce bir çantanızı şöyle bir yerleştirin. Çantanızın köşesini bulun. Ardından bakın motifimin ters tarafını çantamın yüzeyine denk getirdim. Bakın tam şu göbeğin orta noktası şöyle şu şekilde yerleşiyor. Ardından bakın bat çık şeklinde şöyle tabii ki ilk geçiş yaptığınız yer çantanızın iç tarafı olsun ki düğüm içeride kalsın. Bakın şöyle hatta biraz alttan bile başlayabilirsiniz. Bakın şöyle şu sık iğnelerin, özür dilerim, zincirlerin içerisinden geçerek çantanızı dikebilirsiniz. Özel bir dikme tekniği yok. Ben sadece ne şekilde diktiğimi size göstermek için bir kameranın önünde şöyle bir dikmek istedim. Ama kamerada maalesef çok zor oluyor düzgün tutabilmek çünkü açımı ayarlayamıyorum. Bakın şu şekilde bir dikin. Her iki motifinizi de. Motifleri, her iki motif derken 2 kenardan bahsediyorum arkadaşlar. Bakın şu köşeyi de dikin. Bunlar altta kalacak. Ardından bakın diğer motifler her biri bakın şunların üstüne denk gelecek. Yani kenardaki motiflerin üstüne denk gelerek yerleştireceksiniz. Şimdi çantanızın genişliğine göre bakın. Şöyle motifinizi yerleştirdiğiniz zaman şöyle eğer motifleriniz büyük gelirse şöyle bir miktar birbirinin üzerine denk gelecek şekilde yerleştirebilirsiniz. İster bu motif üstte kalsın. Bakın şöyle. İsterseniz de bu şekilde yapabilirsiniz artık. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Görsel olarak çok fazla fark eden bir şey olmuyor. Ama ne şekilde yerleştirirseniz yerleştirin, şu kenardaki motifler altta kalacak. Motiflerimizin altında kalacak. Yani sadece şu 3 tane öndeki ve arkadaki motifler ister bu tarafı üste getirin, ister bu tarafı üste getirin. Bu tamamen yani sizin göz zevkinize kalmış. Dediğim gibi özel bir dikme tekniği yok. Ben kendi ipiyle gördüğünüz gibi bat çık yani gir çık şeklinde dikeceğim. Arka motiflerde keza aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar bir motiflerimizi dediğim gibi öncelikle motif sayınızı 8'e tamamlayıp güzelce bir ütülüyorsunuz. Çantayı da ütülüyorsunuz. Motiflerimizi güzel bir dikelim. Bu arada ben çantam için arkadaşlar astar da kullanacağım. Bu çanta için ayrı bağımsız bir astarlama videosu çekmedim. Ancak diğer çantalarımda yapmış olduğum astarlama videolarım var. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Hatta pullu bir çanta yapmıştım.
Onun astarlama videosunu, aşağıya açıklamalar kısmına, ve de ekranınızın sağ tarafına link olarak yerleştireceğim. Bu astarlama videosundan faydalanarak, hiç astar dikmemiş olsanız bile çantalarınızın astarlarını kendiniz, dikebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben motiflerimi dikeceğim. Ardından, astarlamayı da yapacağım ve, çantanın, sap aşamasını, daha doğrusu ben bu çanta için sap da yapacağım. Sizler dilerseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ama, ben bir, sap da yapmak istiyorum bu çantaya opsiyonel olarak tak çıkar şeklinde. Motifleri diktikten sonra tekrar görüşelim. Tüm nazar boncuğu motiflerini bakın çantamıza diktik. Hemen bir, ön ve arka şeklinde sizlerle bir paylaşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu arada bakın ben, çantamın içerisine astar da diktim. Bu tamamen opsiyonel. Dilerseniz dikin, dilerseniz astarsız kullanmak isterseniz o şekilde de kullanabileceğiniz bir çanta. Yalnız arkadaşlar bakın eğer, astar dikecekseniz ve de çantaya benim gibi fermuar, kullanacaksanız yani çıt çıtıyı da fermuarlı yapacaksanız mutlaka şu köşe noktalarında bakın astarın, astarla çantanın, birleşme noktasında köşede bir boşluk bıraktım. Çünkü fermuarımızı diktikten sonra bakın bu noktaya fermuarın 2 ucunu sokacağız. Dolayısıyla, buraları boş bırakmanızı tavsiye ederim. Şimdi hemen bir çantayı kenara alayım. Bir fermuar da göstermek istiyorum size arkadaşlar. Fermuar için, bakın 40 adet zincir çektim ve 40 adet, zincirin içerisine, son zinciri yükselti olarak kullandığım için her zincire 1 adet sık iğne yapmak suretiyle sıra sonunda 39 adet sık iğne elde etmiş oldum. Bakın hemen 1. sırayı şöyle bir tamamlamıştım ben. 2. sıraya geçerken arkadaşlar bakın 1 adet zincirinizi çekin. Ardından örgünüzü ters çevirin. Hemen ilk sık iğnenin tepe boşluğu da dahil olmak üzere buraya batıp 1 adet sık iğnenizi yapın. Ardından bir sonraki boşluğa geçin ve 1 adet sık iğnenizi yapın. Bakın bu şekilde, komple devam ediyorsunuz. Yani 39 adet sık iğnenin her birine birer adet sık iğne yapmak suretiyle sıra sonunda yine 39 adet sık iğneniz olacak. Ardından bakın dikebileceğiniz kadar bir miktarda ipinizi şöyle uzunca bırakın. Ardından, ipinizi kesebilirsiniz. Şimdi ben, bakın arkadaşlar 2 sıra olarak sık iğne ördüm. Ardından, bunu bir ütüledim. Bu arada, fermuarı arkadaşlar çantanızın şu ağız bölgesini ölçün. Mutlaka mesela, benimki yaklaşık bir, galiba 37 santim çıkmıştı. Çok net hatırlamıyorum şu an. Sağdan ve soldan 3'er santim yani toplamda çantanın ağız bölümünden 6 santim daha uzun olarak fermuarı kestim. Çünkü dediğim gibi bakın buralar, çantanın, astarının iç kısmına kıvrılacak. Dolayısıyla fermuarınızı muhakkak çantanızın ağız bölümünden daha uzun olarak kesin. Bakın, başlangıçta zaten çantanın tabanında 40 adet zincirle başladığımız için ben burada, fermuarı diktiğim kısımda yine 40 adet zincirle başladım. Sizler kaç adet zincirle başlarsanız tabanınıza lütfen o miktarda zincirinizi çekin. Şimdi ardından, 2 sıra sık iğne ördükten sonra bu bölümü bir ütüledim. Ardından bakın, fermuara ben, dikiş makinesiyle diktim. Sizler dilerseniz elde de dikebilirsiniz. Sadece şuna lütfen dikkat edin. Fermuarınızı bakın açtığınız zaman, eee, şu sık iğneler, daha doğrusu, kağıt ipliğinizin fermuara sıkışmamasına dikkat edin. Dolayısıyla evet, fermuarı olabildiğince şu anahtar bölümüne olabildiğince yakın dikin ama mutlaka şu fermuarınız da rahat hareket edebilsin. Yani makul bir boşluk bırakın. Ardından, bu parçayı fermuarınıza dikebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben diğer parçayı da, size anlattığım şekilde 2. sırasını öreceğim. Ardından fermuarıma dikeceğim. Sonra yeniden görüşeceğiz. Fermuar bölümünün bakın nasıl çantanıza monte edileceğini de bir göstereyim size. Bu özel bir teknik değil. Dilediğiniz şekilde birleştirebilirsiniz. Ben sadece nasıl birleştirdiğimi göstereceğim size. Bakın, 2 sıra sık iğne örmüştük hatırlarsanız. Bakın şöyle alttan baktığınız zaman iç içe geçmiş, zincirler var. Başak görünümlü zincirler var. Bakın en son ben fermuarımın olduğu parçadayım. Şimdi bakın o fermuarımdaki parçanın içinden çıkmışım. Şimdi yine hemen
Yine yanındaki zincirin içerisinden giriyorum. Bakın şu şekilde iğnemi geçiriyorum. Şöyle bir göstereyim size. Bakın ardından sıradaki çantadaki zincirin bakın iç kanadından geçiyorum. Sadece bu birbirine yakın olan kanatlardan geçiyorum. Bakın şu an çantadaki kanattayım. Bakın şu şekilde birleştiriyoruz. Ardından çantadaki bir sonraki zincirin bakın içerisinden geçip sadece iç taraftaki kanattan iğnemi geçiriyorum. Ardından bakın fermuarın olduğu parçadaki sıradaki kanat bu. Bunun da sadece iç tarafta olan kanadından geçiriyorum. Bakın bu şekilde. Yani zincirin komple içinden geçmiyorum arkadaşlar. Zincirlerin şu şekilde ortasından girip, bakın ortasından iğnemi geçirip sadece içteki kanattan geçiyorum. Bakın şu şekilde geçiriyorum. Ardından çantadaki kanattan geçiriyorum. Bakın bir ondan bir ondan, bir ondan bir ondan şeklinde devam ediyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Ardından bakın çantadaki parçadayım. Yine zincirin içerisinden geçtim. Ardından bakın fermuarın olduğu parçanın bu defa altından geçiyorum. Şöyle devam ettiriyorum. Fermuarın olduğu parçadayım şu an. Bir sonraki zincire atlıyorum. Bakın bu defa üstten alta doğru giriyorum ve çantadan geçeceğim zaman alttan üste doğru çıkıyorum. İkinci geçişimde alttan üste doğru çıkıyorum arkadaşlar. Bakın bir daha göstereyim. Bu defa çantadaki parçada ipim. Bakın üstten giriyorum bu defa. Bu defa da fermuardakinin altından geçiyorum arkadaşlar. Hep iç kanatlardayım bakın. Bu şekilde komple parçalarınızı birleştirin. Ben bunu birleştirmeye devam edeceğim. Şimdi bunu bu şekilde bırakacağım. Daha sonra dediğim gibi birleştirmeye devam edeceğim. Hemen size arkadaşlar çanta sapımın da bir yapımını göstermek istiyorum. Şimdi öncelikle bir miktar ipinizi uzun tutun. Çünkü bunu daha sonra çantayı birleştireceğimiz aparata saracağız arkadaşlar. Hemen bir öncelikle kilit zinciri oluşturalım. Yalnız lütfen elinizin ayarı her zaman ördüğünüz sıkılıktan bir tık daha gevşek olsun. Bakın öncelikle bunu bir kilit zinciri olarak yapıyorum. Ardından bakın bunu bir ilmek olarak kabul ediyorum. Ardından bakın geniş tutacağım ilmeklerimi. Bakın 2 adet zincir çekeceğim. Bir, geniş geniş zincirler çekiyorum. Bakın 2 adet zincir çektim. Ardından bakın ilk zinciri atlayıp ikinci zincirin boşluğuna giriyorum. Bir adet ilmek alıyorum ve tığımın üzerindeki 2 adet ilmeği bakın tek seferde toplayarak sık iğne yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi bizim alt tarafta bakın şöyle kocaman 2 tane boşluğumuz var. Şimdi hemen bunların içinden geçelim önce. Bakın önce birincinin içerisinden geçiyorum. Ardından bakın ikincinin içerisinden de geçiyorum ve her ikisinin içerisinden bir adet ilmek alıyorum. Ardından tığımın üzerindeki 2 adet ilmeği tek seferde toplayarak sık iğne yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bu aşamadan sonra şunu şöyle bir miktar artık yuvarlaya yuvarlaya gideceğiz. Bakın şöyle bir ince tığımı alayım. Şimdi bakın ilmeğimin altında hep bana doğru olan tarafta şu şekilde 2 adet ilmeğiniz, özür dilerim ipiniz görünecek. Bakın birinci ipim bu, ikinci ipim bu. Şimdi artık hep bunların içerisine batarak sık iğne yapacağız. Tığımı bakın üstten bu 2 ipin de içinden geçiriyorum. İkisinin birden bakın içinden bir adet ilmek oluşturuyorum. İpinizi uzatın. Dediğim gibi elinizin ayarından her zamankinden daha gevşek olsun. Bakın ikisini tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Şimdi her defasında bakın ilmeğimin altında bakın şurada 2 adet ip var. Bakın şurada 2 adet ip var. Şimdi bunun içerisine batarak bakın bir adet ilmek alıyorum. Ardından 2 ilmeğimi birlikte toplayarak sık iğne yapıyorum.
Yine çeviriyorum. Bakın arkadaşlar, hep ilmeğimin bakın şurada alt tarafında 2 adet ip kalacak. Sürekli bu iplere ikisine birden girerek 1 adet ilmek alacağım. Ardından tek seferde toplayacağım. Bakın yine ilmeğimin altında 2 adet ip var. Bunların her ikisinin de içinden geçip ilmek alacağım. Şöyle ipimi rahatlatayım. Tek seferde toplayacağım. Bakın yine 2 adet ip var. Bakın ikisini de içerisinden geçtim ve tek seferde topladım. Bu şekilde arkadaşlar istediğiniz boya gelene kadar çanta sapınızı örebilirsiniz. 100 santim olacak şekilde çanta sapını ördüm. Sizler bu uzunluğu dilediğiniz gibi daha uzun yahut daha kısa da tutabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın en son bitirirken şu hep batıp ilmek alıp sık iğne yaptığımız yer var ya arkadaşlar. Bakın yine ilmeğinizi alın. Bu defa sık iğne değil, bakın kaydırma yapın. Ardından bir adet zincir çekin. Tekrar çevirin örgünüzü. Yine 2 adet ipin içinden geçin. Yine bir adet ilmek alın ve kaydırmanızı yapın. Bu şekilde bitirebilirsiniz. Ardından arkadaşlar istediğiniz miktar uzunlukta ip bırakabilirsiniz dikmek için. Ama makul olan şöyle yaklaşık bir nasıl söyleyeyim size bir 30-40 santim bırakmanız açıkçası yeterli. Tabii dediğim gibi sizler daha uzun da tutabilirsiniz bu miktarı. Bakın şimdi önce şöyle bir ipimizi çıkaralım. Şimdi çıkardıktan sonra bakın bir etamin iğnesinden ya da yün iğnesinden yardım alabilirsiniz. İpinizi iğnenize geçirin. Bakın şu şekilde bir aparat kullanacağım ben. Bakın bunun içerisinden ipimi geçirdim. Ardından tekrar çanta sapına dönüp bakın buraya bunu şu şekilde dikiyorum. Bakın yine aparatın içinden geçtim. Ardından yine çanta sapının gövdesine batıyorum. Bu şekilde 3-5 tur atarak arkadaşlar bu aparatı çanta sapınıza güzelce bir sabitleyin. Şöyle bakın hızlıca bir birlikte yapalım. Zaten çok uzun sürecek bir işlem değil. Onun için bu işlemi birlikte bir tamamlayalım. Bakın hemen çantanın gövdesine geçiyorum. Böyle iplerinizi düzgün getirmeye dikkat edin. Böyle şuralar düzgün düzgün gelsin. Bakın yine en son çanta sapından çıktık. Tamam, aparatın içinden geçelim tekrar. Böyle şuradan girelim mesela. Bunun özel bir tekniği yok. Ben sadece nasıl yaptığımı gösteriyorum size. Bakın yine şuradan bir geçeceğim. Bu miktar yeterli arkadaşlar. Şöyle güzelce düzeltelim. Hatta şuradan belki bir tur daha geçirebiliriz aslında. Şöyle. Çanta sapın gövde kısmından şöyle bir geçirelim iğnemizi. Evet, son bir kez daha yapalım. Yeterli. Şimdi arkadaşlar ilk önce bir çanta sapının özür dilerim. İlk önce ipi şöyle bir sabitlemek istiyorum. Şöyle bir yerden geçip küçük bir düğüm atacağım. Çok belli olmayacak şekilde. Bakın onu da şu şekilde yapıyorum. Bakın şöyle bir noktadan iğnenizi geçirin. Ardından tam çekmeden bu halkanın içerisinden iğnenizi yeniden geçirin. Ardından burayı güzelce bir sıkılayın. Şimdi hemen arkasından arkadaşlar ipinizi kesmeyin tabii ki. Şöyle çanta sapının gövde kısmından içine doğru bakın ipinizi yürütün. Böyle bir miktar yürütelim. Biraz daha yürüteceğim. Kısa tutmak istemiyorum çünkü ipi. Gerçi düğümledikten sonra sıkıntı olmaz ama bakın şöyle bir miktar daha yaptık mı yeterli.
Evet. Bakın bayağı bir yürütmüş oldum. Artık bu ipi kesebiliriz. Şimdi çok affedersiniz. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu parçayı, çantaya ben, montelemek için şu şekilde bakın açılır kapanır halkalar var şu şekilde. İsterseniz, istediğiniz zaman çantanıza tak çıkar da yapabilirsiniz. Eee, Bunlardan faydalandım arkadaşlar ben. Bakın çanta sapını şu şekilde geçirerek istediğiniz zaman takıp istediğiniz zaman çıkarabilirsiniz. Hem, şu aparattan çıkarabilirsiniz hem dilerseniz halkadan da çıkarabilirsiniz. Bakın şöyle bir, son halini paylaşayım sizinle çantamın. Dediğim gibi, tamamen, çanta sapı ve de, astar opsiyonel. Yapmak zorunda değilsiniz ama ben çantalarımı astarlı kullanmayı seviyorum. Daha uzun ömürlü oluyor, daha temiz oluyor. Sadece clutch olarak da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi çanta sapı da tamamen opsiyonel. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve de kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Herhangi bir sorunuz varsa şayet yorumlar kısmından sorabilirsiniz. İnanın tüm yorumlara tek tek dönüyorum. Bir sonraki videoya kadar. Hoşça kalın.